Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim dün kısaca beyan ettik. Toprağın ete dönüştüren bir virüsten. İbn-i Nesir tam bu aşama için şöyle bir ifadede bulunuyor kendi Siyer Nebi külliyatında. Şeytan diyor, insanın başucuna geldi, ağzından girip arkasından çıktı, arkasından girip ağzından çıkmaya başladı. Yani vücudunda gezmeye başladı. Ve sonra şöyle bir söz söyledi. Sen böyle ses çıkarmak için değil, belki de bir maksat için yaratılmışsındır. Eğer senin başına musallat kılınırsam, elbette seni helak edeceğim. Şayet sen bana musallat olursan, mutlaka sana isyan edeceğim. Dolayısıyla şeytanın artık o secde etmediği ama anlıyor ki onda bir özellik var. Secde edin denildiyse ona bir maksat için yaratıldığını anladı. Bu maksatı zaten cinler tarafından da biliyor. Dolayısıyla bu maksadın yapısını ama henüz farkında değil. Neden? Çünkü nefai ilahiyenin verileceğinden haberdar değil. Ama onun çok büyük bir noktaya geleceğini biliyor. Zaten şeytanın en çok algılayamadığı, en çok kaldıramadığı noktalardan bir diğeri de nefai ilahiyeyi reddiyesi. Henüz nefai ilahi hasıl olmadı. Allah Zülcelal'in üfürmesinden daha habersiz. Dolayısıyla şu ana kadarki isyanı kendi nefsaniyetiyle, öbürü de nefsaniyetiyle, ancak orada artık Rabbin kesin kati bir emriyle beraber nefai ilahiyesi var. Hani tabiri caizse insan üzerinde Rabbinin verdiği nişana karşılık bir edepsizlik var. Ama buralardayken hali hazırda diğer siyerlerdeki o beyanatlar toplanınca bu şekilde çok net anlaşılıyor ki burada henüz ete, kemiğe, toprağa, buna karşılık bir isyan var. Efendim bu aşamada yine İbn-i Nesir'in beyanatıyla melekler Adem'in cesedinin yanına gelir, ondan korkarlardı buyuruyor. Niye? Çünkü bu sefer toprak ete dönüşüyor. İlginç bir mevzu yaşanıyor ve yavaş yavaş bir hareketlenme oluyor, bir debelenme söz konusu oluyor. Meleklerden daha çok aslında iblis korkuyor ki bu cümleleri kuruyor. Onu da bir kenara yazmak lazım. Efendim İbn-i Tabare şeytanın bu aşamada gücü de hiç yoktur. Biz varıp onları bu yerden canlı çıkardığımız gibi onu da çıkaralım, sürelim demiştir. Yani bu insan dediğin şeyin bir gücü yok. Topraktan et oldu ama bakıyorsun böyle bir hareketsiz, yani arasında bir sesi var. Dolayısıyla burada tam bu sözü söyleyince diğer melekler hani ne diyorsun, secde de etmemiş zaten. Burada küfrünü tekrar gizliyor. Hep sürekli burada bir ikili oynama söz konusu. Allah'ın emrinin artık dışında ama daha kovulma aşamasına gelmedik. Çünkü kovulma nefai ilahiye ile beraber hasıl olacak. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'da da birkaç yerde Cenab-ı Hakk'a isyan ediyor olması isyanının tek olmadığını, çok yerde isyankar olduğunu ama en son Rabbül Alemin'in kesin ve kat'i kovuluşuna mazhar düçar olduğunu gösteriyor. Efendim tabi burada sinir yolunda ilerleyen bir oluşum söz konusu. Tamam, virüs geldi, toprak ete dönüştü. Ama bütün bu süreçlerde bizim sinir sistemimizden başlıyor her şey. Ve sinir sistemimiz hiçlik diyarındaki maddeleri çekmeye başlıyor. Potasyum, karbon, demir vesaire bütün hepsini daha önce yaratılışın en baş kısmında hatırlarsanız anlatmıştık. Maddenin aslında hiçlik diyarında bir varlık olduğunu, o varlığın bu dünyada veya zahirde görülebilir olması için bir geçiş aşaması taşıması gerektiğini, nefsin de sinirde akson dendrit arasında bu elektrokimyasal değişimi sağladığını, arası henüz boş. Dolayısıyla o boşluktan insan varlığının yaşamasına engel değil. Nasıl ki bir ölüm öldüğü anda çürümeye başlamıyor veya öldüğü anda bazen onda bazı fonksiyonların devam ettiğini görebiliyorsunuz. Tamamen nefesin bitmiş olması bekleniyor. Dolayısıyla burada henüz ruh yok ama vücutta bir hareket var. Çünkü insan onunla bu yapı sinir sistemini oluşturmuş ve hiçlik diyarından maddenin inkişafı söz konusu olmuş ve madde hiçlik diyarından gelerek insanda et, kemik vesaire bütün bu oluşum sürecini tetikliyor. Tabii ki bu son et,
kemik olunca, artık son parçada kemik olunca İsrafil aleyhisselamın eliyle bu noktadan çekiliyor. Dolayısıyla ne çekildi? Bu virüsün yapısı ve durduruş anı söz konusu oldu son parçada. Bu arada insan bir an için dahi olsa zamansız bir alanda kalıyor. Tam bir durduruluş anı. Tabi bu durduruluş anı aslında insanın miraç imkanının mümkünatı içindir. Zamanın durdurulabilirliği ya da geçirgen onun içinde olmanıza rağmen onun durması mümkündür. Bu da insanın yaratılışıyla beraber zamana öğretilmiştir. Yani tabiri caizse insanoğluna Rabbim o kadar rahmet etmiş ki onunla beraber zamana, mekana, diğer varlıklara öğrettikleri var ve onun en başında nuru Muhammedi var. Efendim öncelikle nefisten bahsediyor olmak lazım burada tabii ki. Çünkü nefis sinir sisteminin debelenmesine vesile olmuştur. Bir elektriksel akım var. Vücuda sürekli bir enjeksiyon geliyor. Hücreler hızlı bir şekilde hasıl oluyor. Dolayısıyla bu sinir sisteminin hızlı bir şekilde bir debelenmesi oluyor ki zaten İbnül Esir'de diğer bütün kaynaklarda da beyan edildiği üzere bir ruh var mı yok mu izah edilemediği bir alanda şeytanın ona karşı bazı konuşmalarından bahsediliyor. Dolayısıyla burada insan bedeninde bir elektrik fonksiyonunun varlığından ancak ruhunun ve nefai ilahiyenin henüz kendisinde hasıl olmadığı bir süreci anlamış oluyoruz. Bu da insanın hayat biçiminde öldükten sonra kabre girdiğinde sorgu aşamasına giderken bunların imkanını bizlere izah eder. Çünkü insan ilk başta şunu düşünüyor. İnsan öldü, ruhu bedenden ayrıldı, bu ölümünü kesinleştirdi, doktorlar geldi, bu öldü dedi. Sonra bakıyorsunuz İslam literatüründe, şeriatimizde Allah Resulü'nün beyanatıyla insan öldükten sonra, kabre konulduktan sonra ruhun kendisine takdim edilip yeniden bir sorguya çekiliş sürecini anlatıyor. Öyleyse bizim bu arada ruh çıktıktan sonra bedenin çökmeyerek belli bir süre boyunca insandaki elektron düzeyinde de olsa elektrik seviyesini devam ettirebilir olması lazım. Aksi durumda bilim dünyasının ölümden sonra hayat yoktur demesine cevap veremeyiz. Dolayısıyla bu cevabı şu şekliyle delillendiriyoruz. Nefis bu elektromanyetik fonksiyonu devam ettirebilir, ruha ihtiyaç yoktur. Ne zamana kadar? Ta ki bu insanın oluşum sürecini sağlayan virüsün tersi ikmaliyle insanda yıkım sürecini vermesiyle. Dolayısıyla öldüğümüz anda bir yıkım başlamıyor. Hücrelerimiz ölüyor ama bu ölüm bizim beklediğimiz gibi bir ölüm değil. Çürüme safhası ayrı bir konu, ölüm ayrı bir konu. Dolayısıyla o çürüme safhasına geçiş, insan şehadete ermediyse, bedeni çürüyecekse, o insan vücudundaki o son kuyruk sokumundaki merkeziyetin virüs dönüşümüyle mümkündür ve zaten o çürümüyor. Enteresan tarafı hiçbir şeyde kaybolmuyor. Ne zamanki kıyamet hasıl olacak o günden sonra olacak. Dolayısıyla insana çürüme emrini veren şey bu virüs demeyelim de temel olarak ruhun yeniden gelip kesin ve kati olarak nefse durdurak verilmesiyle mümkündür. İşte o Azrail Aleyhisselam'ın sonrasındaki sorgu sual meleklerinin içinde anlatılacak bir değerdir. Tabi bu alanlar biraz zorlayıcı alanlar ama şunu da bilmek gerekiyor. İnsana şimdi bir nefis takdir edildi. İnsanın artık bir bedeni var. Şimdi bu bedenin nefai ilahiye ile buluşma anına gideceğiz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin insana ikram ettiği en büyük değerlerden en büyüğü, zaten daha üstünü yok. Bu da insanı diğer alemlerden üstün kılabilmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bizler yarınki dersimizde Allah nasip ederse nefai ilahiyeden bahsediyor olacağız. O nedir ne değildir kısaca beyan etmeye gayret edeceğiz. Ama şimdilik kalın sağlıcakla.